Herkese merhabalar sevgiler. Tottiler Messi'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hem tam kadroyuz hem çok enerjiyiz. Ne haber abi? Abi kıpır kıpırız sayenizde. Evet. Hasan Hoca ile ikiniz bir maç işine girmişsiniz. Burada bize eğlenceli dakikalar yaşattınız. Ne güzel oldu. Abi ne haber? İyiyiz valla Koraycığım. Dedim ne oluyor ya bahis falan mı var dedim bu maça da böyle bağırış çağırış. Wrexham Notts County maçını canlı izledik ve maç sonu canlı yayını gibi oldu bize. Harika bir maçtı. Kaçan penaltı mı ararsın? Tiki taka denemeleri mi ararsın, orada konuşacağız. Eski Bursa sporlu Bostok mu ararsın? Ki aramazsın normalde ama çıktı karşımıza. 30 metreden harika bir frikik attı. Ama buradan Pep Guardiola'ya sesleniyorum hocam. Zehirlemişsin futbolu. İngiltere Amatör Ligi'nde top yerden kalkmadı. Bu rezalete lütfen son ver. Hemen bu hafta Haaland'a şişirmeli bir top oynat. Herkes kendini sen zannediyor. Özellikle Notts County'nin hocası kafayı falan da kazıtmış. Abi Gözünü zaten seveyim. şu an teknik direktörlerin önemli bir kısmı Bayern Münih 19 yaş altı takım teknik direktörü imajı yapıyor hepsi. Hep çok Aynı temele benzeyen. kellik, aynı sakal. Peki İrfan Buz hocam da görür müsün o denemeleri? Görmezsin. Görmez. Kendi olarak var olan bir hocadır. Diyelim, menümüzü verelim. Çok uzattık bu kısmı. Arsenal'ın Anfield'da takılmasıyla ve City'nin takılmamasıyla bir Premier Lig turu yapacağız. Roy Hodgson hocamızı da öveceğiz. Sonra Bundesliga'da harika bir hafta sonu oldu. Onu konuşacağız. Sonra Lazio-Juventus maçı. Siz beğenmiştiniz maçı, ben hiç izlemedim. Çok merak ediyorum sizlerden dinlemek için. Sonra da oynanmamış bazı maçları konuşacağız. Çünkü hafta içi harika bir fikstür var. Menüyü vermişken ilk 3 siparişte 90 lira kazanma fırsatıyla indirime doyuran Yemek Sepeti Club başladı efendim. Yemek Sepeti Club fırsatlarından faydalanmak için hemen Yemek Sepeti'ne giriniz. Görevlerdeki siparişleri tamamlayınız ve kazandığınız yemek puanlarınızı kupona dönüştürüp harcayınız. Afiyetler olsun diyelim ve başlayalım. Arsenal'imiz 2-0 öne geçti. Gayet de iyi başladı. Gerçekten direkt rakibin iki bekinin arkasına nasıl sarkılacaksa sarktı. Liverpool'un kusurlarından faydalandı. Yalnız Liverpool iyi bir reaksiyonu verdi ve fiziğiyle dövdü. Abi ben hem maçı soracağım sana hem de sanki o fizikle dayak yerken Arteta biraz daha erken değişiklikleri yapıp yani sürekli karnına yumruk alıp ve yere devrildi artık. 2-2'den sonra 3-2 de oluyordu. Ramsdale çok güzel tuttu. Sanki biraz hocanın da hani 11'ine planına güvenmesinden gitti gibi geliyor bana. Sen ne diyorsun? Gözlüğü takışı aklım gitti. Yani bunu standartlaştırdık artık. Abi zaten hani Arteta'nın değişiklik olayına geliriz. Arteta sezonun ilk yarısında da takım liderliği bu seviyede kopup gidecek şekilde sürdürüp sürdürmeyeceği belli değilken bile bazı maçlarda eski alışkanlıklarına dönüyor, eleştirilerine çok maruz kalıyordu. Bu da en temel eleştiri nedir? Dünyanın her yerinde bu tip takımlara yapılan eleştiri. Öne geçtin diye takımı çok erken yaslıyorsun. Hani bu acaba bir teknik direktör tercihi mi? Yoksa sahadaki futbolcuların tecrübesizlikleri nedeniyle yaşları olan çok fazla futbolcu var. Ama bir ligin buralarını oynamış futbolcu neredeyse yok bu takım içinde. Bu nedenle mi? Bunu bizim dışarıdan anlamamız mümkün değil. Ama bu maçta çok net olarak hoca tercihi olduğu bence belliydi. Bir Liverpool tarafından bakmak lazım. Abi Liverpool şizofrenik bir takım. Şimdi her takımın maç içinde belli gelgitleri olur. Skor bir takımın sahadaki duruşunu da belirler. O takımın enerjisini de belirler. Hocanın planını da belirler. Skor değiştikçe ya da oyun değiştikçe, gelen atakların şekilleri değiştikçe o takımın alacağı aksiyonlar çok fazla farklılaşır ama Liverpool bunu çok uç seviyede yaşıyor. O yüzden şizofrenik diyorum. O yüzden 2-0 öne geçmişken, yani 2-0 diyorum, 1-0 öne geçmişken bu takımın Liverpool karşısında belli bir direnci Liverpool'a hissettirmemesi gerekiyordu bence. Normalde kağıt üstünde bu maç 2-2, 3-3, 1-1 bitse Arsenal için kötü skor demezdik değil mi? Şampiyonluk puanı der kaçardı. Aynen, ama o ilk yarıdan sonra Liverpool'un o şizofrenik hali, yani bu takım maç içinde en kötü yanlarını da sürekli gösteriyor ama iyi yanlarını da şöyle 3 dakika içinde bir gösteriyor. Normalde onu sürdüremiyordu. Arsenal ilk defa Liverpool'a bu sene belki United maçından sonra Liverpool'un o halini, iyi halini devam ettirmesini sağladı. Bence Arteta'nın tercihleri burada çok etkili oldu. Özellikle Kiwior'u aldığı an. Yani şimdi ikinci yarı bir Liverpool izledik. Prime Liverpool, en sevdiğimiz Liverpool neydi? Abi
Trent çıkacak. Trent hem orta sahaya gelecek hem kanada açık oyuncusu olarak devrilecek. Ama genelde oyun kurucu rolünde orta sahaya gelecek. Henderson Trent'in boşalttığı alanı koruyacak ki bunun için fit olması lazım. Dünkü maç Şaka'nın o saçma sapan bir gerginlik çıkardı ya. Bence Liverpool orada çok can geldi. Evet. Müthiş bir enerji geldi ondan sonra. Bu takımın dirilten o oldu. Ondan sonra Henderson'a gelen enerjiyle beraber Henderson kanada geldi. Salah da hem kanat oyuncusu hem merkez oyuncusu eski rolüne döndü. Daha sonra Firmino hamlesi geldi. Firmino net bir orta saha gibi oynayarak oyun kuruculuk yapmaya başladı. Bu sene belki ilk kez bu kadar iyi bir Liverpool izledik. O eskiyi hatırlatma anlamında. Burada şu tercih çok yanlıştı abi. Şimdi iki tane tercihin var. Bir, çok fazla orta gelmeye başladı. Ya içeriği kalabalık tutacaksın ama içeriği kalabalık tutarsan önde bir insan eksiltmiş oluyorsun. Orta sahadan birini eksiltmiş oluyorsun. O toplar döndüğünde yine Liverpool'a kalıyor. Golü nasıl yedi Arsenal? Abi sağdan geldi orta. Ortayı yani kalecinin önünü kalabalık tutmanın hiçbir anlamı kalmadı. Tamam oradaki adam sektirdi. Gitti öbür taraftaki adama. Burada hep bir kişi fazla kaldı Liverpool. Çok yanlıştı. Zaten aslında Kiwior girdiği gibi haliyle adam Serie A'da düşmeye oynayan takımdan gelmiş. Böyle bir maça atıyorsun. Çok yanlış bir böyle Markao çok Galatasaray'da yapardı. Çok yanlış bir hamle yaptı. Nunez kaçırdı. Yine yediriyordu. Direkt bireysel hatadan yediriyordu. Bu sefer direkt Kiwior'un bireysel hatası olmadı. Ama o sayısal orta saha üstünlüğünü savunmayı beşleyerek verdiği için bence maçı orada verdi. Ramsdale bir puanlı iyi hale getirdi. Canım. Orada sanki Kiwior yerine abi Jorginho'yu alıp Trossard'ı alıp ki Trossard'ı aldı ama başka bir rolde oynattı. Trossard göründü 10 dakika sonra girdi. Evet yani orada böyle sanki ya bir şekilde savunacağız ya da yiyeceğiz ki yediler 2 tane. Savunamazsak da aldığımız toplu biraz daha yoralım. Bir pasa yatırım yapamaz mıydı Arteta'ya? Mutlaka yapabilirdi. Arteta ile ilgili zaten en çok kademe kademe hocalığı yükseldi ya bu döneminde. Çok iyi bir A planı var. Ama işler sarpa sardığında kenardan hamle konusunda çok geç kalıyor. Yani 65'te maç belli artık takım yorulmuş. O hamleyi 80'de yaptı. Bir 15 dakika zaten dayak yedi orada Liverpool'dan. Ki oyuncular zaten oyuna girdikten sonra 5 dakika zaten ısınma geçiyor. 85-90 sen golü 88'de yedin. Yani o konuda tenkit edebiliriz bence. Çünkü Fritz'in bahsettiği gibi Şaka iyi oynamadı ve ortamı çok elektriklendirdi. Yani. Bence işte onun yerine Jorginho'yu almalı. Jorginho olurdu, Vieira olurdu. Solak bir oyuncu Vieira orada iç oynayabilirdi yani. Çünkü çok ilginç bir şey oldu. Maçın ilk yarısının oyuncusu Martinelli, ikinci yarısının oyuncusu Trent. İlk defa böyle bir şey gördüm yani. Bir kanatta 2 tane kulvarda birbirine rakipler karşılıklı. Birinci yarı Martinelli imza attı, ikinci yarı Trent imza attı. Trent ne kadar savunma anlamında biraz eski formundan da uzak olsa da hücum anlamında çok katkı verdi ikinci yarıda özellikle. Tabii burada abi Arsenal'de şunu söyleyebiliriz yani Zinchenko'nun biraz riskli çıkışlarına dikkat etmesi gerekiyor kalan süreçte Biz bence bayağıdır Arteta. Zinchenko'yu eleştiriyorduk. Yani Bu maç. bu tam o yaşandı. Bir de Saliba'sızlık abi. Yani Saliba olmadığında Gabriel bozuluyor. Tamam Holding, Crystal Palace ve Leeds maçlarında bir şekilde orayı tutkalladı. Belli etmedi ama böyle büyük maçlarda patlıyor oyuncu. Abi hele o kenar ortalarda işte diğer oyuncular Gabriel de dahil gelişi güzel işte kafasıyla sektiriyor, önüne düşerse bam yum vuruyor. Tabii. Saliba onları teker teker Prime Van Dijk gibi topluyordu. İşte şey düşünüyorum abi mesela Nelson da olabilirdi Saka'nın yerine. Saka da çünkü aksadı ama keyifli bir maç oldu. Yani neticede Liverpool gelecek sezon bu takımda hangi oyuncular Klopp'la devam edileceği varsayarak konuşuyorum. Hangi oyuncularla işte nasıl bir motivasyonla, nasıl bir unsurla çalışılabilir. Hala onun mesajını verdi yani. O geri dönüş Liverpool açısından önemli bir moral. Arsenal'in de minimum hata yapması gereken döneme girdik çünkü stil oynayacaklar. Hani o maçı kötü ihtimal. Sıfırımı yazarım o Yani maça. o maça 1 puan şampiyon yapar Arsenal öyle söyleyelim. Bunun dışında Arteta ile ilgili zaten beklentimiz hep kötü total anlamda çok iyi bir takım. Yani ön taraftaki Martinelli, Gabriel Jesus döndükten sonraki uyumu falan çok güzel işler. Ama hocanın biraz hamle konusunda 65-60'taki o makasa girdiği zaman takım hemen takımı çıkartması lazım. Bir değişiklik çok istiyor takım yani belli ediyor kendini. Net. Martinelli'ye ne diyorsunuz abi? Abi çok gelişim açısından bir hareketi yapmıyor. Birden fazla hareketi çok doğru yapıyor. Benim çok dikkatimi çekiyor. Yani bir oyuncunun topla ilişkisi, bölgesel baskı, rakip savunma çıktığı zaman pozisyon yerleşimi
O da aynı Arteta'nın takımında kademe büyüdü ama daha da iyi olacağını düşünüyorum ben. Hala yani underrated kalıyor gibi. Kalıyor. Böyle iyi takımlarda bazı oyuncular ya şimdi Saka'nın ilk yarısını övmeyip ne yapacaksın? Gabriel Jesus sakatlanana kadar övmeyip ne yapacaksın? Odegaard'ın dönüşümünü konuşmayıp ne yapacaksın? Martinelli o açıdan biraz underrated kaldı. Ben ilk yarı böyle bayıla izledim. Yani. Mesela dünyanın en iyi 5 sağ açığından biri bu sezon Saka diyorum ama sol tarafta Martinelli o işleri yapmasına rağmen adından daha fazla söz ettirmesi lazım. Yani hep aklıma geliyor. Luis Alberto mesela Lazio'da olmasaydı, başka bir takımda oynasaydı Merinos'ların olduğu yerde, Ceballos olduğu yerde İspanya milli takımının formasını rahatlıkla giyerdi. Ama Lazio'da olduğu için o biraz geri planda kalıyor ya. Martinelli de öyle. Onun şanssızlığı Neymar oldu. Yine de giymeliydi. Inzaghi döneminde Luis Alberto Tabii, benim özel izlediğim topçuydu. 2 sene önceki performans çok iyiydi abi. Çok iyiydi be abi. Ama işte o takımda abi Aspas Maspas bunlar oynuyor. O yüzden biraz daha böyle Yeni oyuncular hoca. lazım. De La Fuente. Hocam Atması lazım. 30 yaşında daha abi, hala 30 yaşında ya. yayınlanıyor ya bu ligler. Çok başka keyif ya Luis Alberto. Abi Arsenal için ama şunu da söyleyeyim, şimdi hoca hatalı dedik de o 65 şimdi Liverpool'un bu tercih ettiği oyunla ne kadar en iyi fiziksel hallerinde olsalar da lig bu sene gördüğümüz o şakanın gerginlik sonrası o enerjinin gelmesi falan, işte Henderson'ın rolünü iyi yaptığı zaman Trent'in bu halde iyi oynaması, ki iyi Trent izlemek benim dünya futbolundaki en büyük zevklerimden biri. Ben kendisini asla vazgeçmemiştim. İnatla Real alsa keşke falan demeye devam ediyordum. O dünkü 40 dakikası, Real 40 dakikası yani. Ama abi şimdi Liverpool çok risk aldı. Hatta Fabinho'yu falan da çıkardı ama o 65-80 arasında 3 tane çok iyi pozisyonu var Arsenal'in aslında. Yani tamam, biz pasa yatırım yapmadı bu takım. Pas yapması gerektiğinde o etkinliği sağlayamıyor diyoruz ama 3 tane de o direkt oyunla plan tuttu. Liverpool ve o pozisyonların hepsini normalde Liverpool bu sene kırılıyordu orada. Kırılmayacağı maç bu maça denk geldi abi. Ya Saka'nın bir tane çok net arkasından Çok net geçen var. %1 milyonluk var. Konate'nin pozisyonu zaten puan, o Ramsdale'in çıkarttığı evet. pozisyon. Son 2-2'den saniye 3-2 sonra olacaktı. Yani belki şampiyonluk puanını kurtardı Ramsdale orada. var. 6 tane net pozisyonu var Liverpool'un ikinci yarı. Kornerden Gabriel'in bomboş Alisson'un üstüne. Konate'nin bir tane kurtardığı 3'e 1 pozisyon var 2-2'den sonra. Nunez'in var karşı karşıya. Evet. Bu arada Alisson Becker, hocam giydiğin formanın renginden falan mı? Bu nasıl bir şişmek ya? Benim gibi olmuşsun ya. Abi yani ben İri abi bir de. Boyu uzun, iri. Yani. O daha çok gösteriyor. Senin olup olmadığını anlamadığımız bir video düşmüştü. İzlemedim ama öyle diyor arkadaşlar. O zamanlar çok fittin yani. Konuyu değiştirmezsen Yusuf Mokoko muhabbeti gibi 8 saat biliyorsun. Diyelim Chelsea'ye geçelim. Ondan sonra da Roy Hodgson'a bir bakarız. Firmino demeyelim mi ama be? Demeyelim. Keyif. Demeyelim. Çok Ayrılacağı- yaktı canımı Firmino o maç. Ayrılacağı belli bir oyuncunun böyle performans hala vermesi de iyi bir saygınlık yani. Denk getirsen Juventus'a hemen alır mısın? Ama hiç düşünmem. Düşünmem. Hiç düşünmem abi. Serie A'da gol rekorlarını kırar, öyle bırakır. Düşünmem. İnanılmaz oyuncu. Galatasaray Manchester falan- United'da da alırım denk getirsem. Galatasaray'a yazıyorlar. Yani vahiy gibi iner. Ama bir tane süper bir golcüsü olan takımı alırım. İşte Skoreri olan takımı peki alırım yani. düşük seviyelikte 10 numarayı müthiş oynar mı? Oynar. Deli oynar. Abi Leverkusen'de mesela oynar. Bundesliga'da da oynar yani. Dortmund. Oynar. Marco Reus artık gitmiyor abi vücut. Marco Reus. Ya işte fırsat transferi budur abi. City'den Haaland geleceği için Gabriel Jesus ayrıldı. Bu sezon Arsenal'i şampiyon yapacak işte. Yani fırsat transferidir bunun adı. Vallahi Dortmund'a inanılmaz yakışır. Bundesliga'yı hızlı geçmek için hemen Chelsea'ye geçiyorum. Chelsea ile ilgili önce işin hikaye kısmını anlatacağım abi. Potter'ın ayrılığında çok şey yapmamıştık. Atletik'in en güzel yazıları, ki nadir kaldı artık. Yani kötüye gidiyor Atletik'in durumu da bence. Hoca ayrıldıktan sonra kulüp içi kaynaklar, yardımcıları falan inanılmaz bilgi topluyor. Bu bizde de ayrılan bir güzel bir röportaj verir ya. Onu haber yorum şeklinde yapıyorlar. Abi öyle şeyler okudum ki kanım dondu. Chelsea'de oyuncular koridorda giyiniyormuş ya kalabalıktan. Vallahi. Yetmiyormuş soyunma odası. Koridorda giyiniyorlarmış. Potter ilk dönemde geldiğinde, bu transferler gelmeden önce inanılmaz takıma, oyunculara, her şeye çok hakimmiş. Sonra bu kalabalıktan sonra birkaç kere oyuncularına şey sormuş. Bu yeni gelen işte atıyorum Madueke benim hakkımda ne düşünüyor diye sormaya başlamış eskilere. Orada kaybetti soyunma odasını diyorlar. Yani bize diğer oyuncular benim hakkımda ne düşünüyor diye soracak hale getirdiler herifi.
11-11 antrenman maçı yapılırken yandaki sahada o 11-11'de oynayamayanlar 9'da 9 başka maç yapıyor. O daha hazırlık kampında kafayı yiyecek esas. Vitesse Arnhem'den gelen topçu falan geliyor ya orada. Aynen yani. O yüzden de Chelsea şu anda garip bir karar aldı. Lampard'ı getirdi. Ben biraz şeyden olduğunu düşünüyorum. Bu kalabalığa Nagelsmann'a atarsan anında bunalıma girer. Yani Harbi o yaz antrenmanında Nagelsmann dediği gibi. Senin adın ne falan böyle. bu kim? Abi bayramda el öptüren aşiret ağası gibi 45 tane böyle yaş ortalaması 17 çocuk dolu. Aynen abi, felaket bir durum. Abi şey çok ilginç değil mi ya? Şimdi bir sene önce Ukrayna-Rusya savaşı çıkıyor. Dünya futbolunda hani bu araştırma şirketleri falan böyle raporlar çıkartıyor ya. Ukrayna-Rusya savaşından futbolda dünyada en çok Chelsea etkileniyor. Evet. Yani acayip bir şey ya. Yani bakıyorsun böyle mevzunun geldiği yerde işte başkan değişti, topçular yıldı. Abramovich bu transferleri böyle yapmazdı. Usulüne göre yapardı mesela. Abramovich zamanı Chelsea yine çok oyuncu doldururdu ama dünyada açık ara en çok kiralık oyuncusu Tabii. olan kulüp de hep. Tabii. Peter şey Kenyon vardı zamanında Peter Kenyon zaten o işlerle onun döneminde de zaten o sistem başlamıştı ve sürdürüyordu yani sürdürülebilir bir şeydi. Adı Michael'da Eneramo gibi bir soy ismi vardı. Monaco'ya geldi sonra. Monaco'yu batıran bir sportif direktörleri vardı. O dediğin o topçu havuzunu çok iyi dağıtıyordu. Gelen teknik direktör Evet. o 55 tane futbolcu Stoh, Gökhan Töre falan hep oradan kiralıktı yani bir ara. Tam bizim ligde çok kızdığımız bir durum. İşte Galatasaray'ın Enzonzi'li sezon mesela. Herkes hala transfer istiyor ama teknik direktör antrenman yaparken antrenmanda 11'e koyamadı yani. İki takımlı 11 yapıyorsun. 11-11 maç yapıyorsun. 10 tane futbolcu da kenarda bekliyor. Bizim sahada çalışan bütün arkadaşlarımız Süper Lig'de şu soruyu sorduğumuzda hep şu cevabı alıyoruz. Abi bu oyun mesela biraz şey yapıyoruz, ukalalık yapıyoruz soru sorarken. Soru sonuçta. Abi niye hiç gelişmedi bu oyuncu? Hani Genç oyuncu. genç oyuncu dediğimizde hani aslında niye geliştiremiyorsunuz lan demek biraz da. Çok güzel göğsünü yumuşatıp şunu diyor. 55 tane adam çalışıyor o idmanda. Ben nasıl onu özel çalıştırabilirim? Doğru. Ya da şey Yelek yok, dağıtacak yelek yok diyor yani. aynen. Oğuz Kağan mıydı Fenerbahçe'den giden oyuncu? Yok değil. Ama kimi Stuttgart'a Faruk. giden. Ömer Faruk Ömer Beyaz. Faruk mesela. Ömer Faruk ya hani ligde gitmiş. Neden Ömer Faruk oynamıyor? Abi teknik direktörün de ayarlaması gereken bir denge var. 10 tane orta saha oyuncun varken ve bunlar profesyonel yıllık en düşük alan 700 bin dolar, 700 bin euro sözleşmeli futbolcular. Bunları bir şekilde mutlu edip antrenmanda en azından kullanman lazım. Ömer Faruk'a sıra gelmiyor. Aynısı 3 sene önce Galatasaray'da. Süleyman Luş neden oynamıyor? Yusuf gitti bu senede. Mata var. Yani kontrat altında senin 3 tane sol bekin var mesela. 3 tane sol bek almışsın. Hiçbirinden verim alamıyorsun. Ama antrenmanda kullanmak zorundasın bu adamı. Net. Peki Chelsea tarafında da yani Lampard'a geldi. Lampard yine kaybetti ve bir günde 2 günde düzelecek hiçbir şey yok dedi. Siz bu Lampard kararını abi sağlıklı buluyor musunuz? Yani bir emanetçi gelecekse Lampard bence hani o 2 aylık sürede Şampiyonlar Ligi ile Real Madrid maçı olduğu için doğru karar diye nitelendirebilirim. Tabii bunun planı programı nasıl yapılacak o çok önemli. Chelsea bu kumarı daha önce 3 kere oynadı. Mourinho 2007'de ayrıldığında Avram Grant finale getirdi. Fenerbahçe'yi yedikleri çeyrek finalde. Di Matteo geldiğinde Villas-Boas ayrıldı ve kupayı aldılar 2012'de. Ve en son yanılmıyorsam Sarri döneminde Sarri ayrıldıktan sonra Thomas Tuchel geldi. Pardon Lampard sonrası geldi, özür dilerim. 2 kere tuttu, bir kere de final yaptı. Şimdi bu kulüp bu durumlardan başarıyla çıkmış. O tabii ki Abramovich döneminde olan hikayeler ve oyuncu grubu başkaydı. Lider oyuncular daha fazlaydı ama Lampard'ın dediği çok açık abi yani. Sterling karşı karşıyayken pas mı vereyim, şut mu çekeyim? Bu kafaya gelmiş. Ben en son Wolverhampton maçını biraz izledim. Oyuncuların özgüveni çok erozyona uğramış. Yani Havertz, işte Sterling'in durumu, Kukureya'ya çok sakar hatalar yapıyor. Yani Brighton'dan gelen oyuncu profili tamamen kalmamış. Bunu gönderin. Yani bu kadar para verdikleri bir oyuncu. Bunu gönderin şeklinde yazılar okuyoruz Chelsea taraftarından. Bu durumda ne kadar Real Madrid'e karşı bir ekstra sürpriz yaparlar o belirsiz. Tabii doğru teknik adamı bulmak önemli. İşte geçen hafta zaten Chelsea biraz daha fazla konuştuk. Zidane konusunda bir şeyden bahsediyor olabilir. İngilizce bilmiyor falan o konuları da okuduk. Ama buna çok şaşırdım ben ya. Geçen hafta Evet. Hasan Gerek yok be abi aslında yani Zidane'ın yani kenarda dursa yeter derler ya paltosuyla. O yüzden İngilizce nasıl bilmez abi Zidane?
Çapraz öğrenmiştik. İspanya, İtalya aslında doğru yani öğren bir de kendini geliştirmeye çok açık bir teknik adam ya. Ve İspanyolca yapıyordu basın toplantılarını. Evet. Adamın öyle bir karizma var ki bana verdiği vibe Zidane'ın bu herif 7 dil konuşuyor. Celal Şengör'le her dilde anlaşır diyorsun bakınca. Ama abi şey çok ilginç ya. Mesela Chelsea gibi bir kulüp ne olursa olsun Mourinho döneminde bir travma yaşamışlardı ya. 10. bitirdiler sezonu 2015'te. Haaland'ın 30 golü var, Chelsea'nin 29 golü var abi. Evet. Bunun bir açıklaması yok yani. Literatürde bir açıklaması yok. Felaket. Yani biz de Tuchel'ı çok gereksiz eleştirmişiz. Bu bir teknik direktör problemi değil ama orada hakkını veriyorduk o açıdan. Onun da biraz şey oldu abi. Dinamo Zagreb maçında çok kötü bir Şampiyonlar Ligi 1. maç oynadılar ya. Şey dedirtiyordu yani. O da ben orada hak veriyorum. Bu takımın Tuchel'la bağlantısı kopmuş. Ama gelen hoca Potter mı olmalıydı? Kesin değil canım. Abi, O da Bu arada tartışılabilir bir Ancelotti konu. istiyormuş Chelsea'yi. Ancelotti Chelsea'ye gitmek istiyormuş. Real Madrid'le yollara Başarılı ayırırsa. olduğu bir yer yine olabilir. Vallahi izlediğim en iyi ben efsane Milan kadrosundan da çok keyif aldığım Ancelotti takımı ilk sene Feci Chelsea. eğleniriz. Heyecanlı. Ama eğleniriz. Tuchel Potter'da da şeyi de bence net son bir aydır çok net görüyorduk. Tuchel'ın takımının girdiği pozisyon kalitesi, pozisyon sayısı demiyorum. Kaliteli, organize pozisyonları Potter takımının. Potter çok öndeydi. Tabii Potter'da biraz şey radikal bir karar oldu abi. Hani Şampiyonlar Ligi maçından önce kim gelecek? Hani bir hoca ayarlarsın. Atıyorum Nagelsmann'ı bitirsin veya işte başka bir hocayla anlaşırsın. Potter'dan çıkarsın da şimdi öyle bir şey olmadı. Lampard geldi. Biraz caretaker muhabbeti var. Oradan yol alalım dediler. Lampard konusunda sana katılıyorum ben de yani. Kovduktan sonra o adamı o noktada getirebileceğin en iyi teknik direktör ama Lampard açısından bence çok hatalı abi. Chelsea'nin bu şey demek ben Chelsea'nin İsmail Kartal'ı olurumu kabul etmek. İsmail Kartal kötü bir teknik direktör olduğu için değil ama ne kadar başarılı olursan ol işte İsmail Kartal geçen sene ikinci yarısı çok başarılıydı ama taraftar isteği, yönetimin taraftara uyması falan gönderildi. Şimdi sen sezonun bu noktasında bir ay sonra gideceğini bile bile görev başına geliyorsan. Rooney'e bunu yaptıramazsın yani. United'ın olamaz herif. Ben sadece bizde olur sanıyordum. Bu Rooney, Gerrard, Lampard'ın yani sadece Türk oyuncular bıraktıktan sonra bazı istisnalar hariç tabii. Şimdi bu İngiltere'de o hastalığa yakalandı yani. Eski topçudan iyi. Öyle abi. Hoca biraz yerel oyuncu olduğu zaman bir de özellikle. Rooney'i de görelim bakalım. Rooney'de tam şey var. Böyle eğer gelirse bir gün bu sıkıntılı bir dönemde sizin için kara bulutlar benim için bir sis tarzı açıklama. Rooney geldiği zaman direkt Ronaldo'ya çakar abi ilk toplantıda gene. Abi Araları Rooney- hala kötü ya. Rooney bizimle yaşıt aşağı yukarı. Bu nasıl bir yaşlanmak be? Çok. Hoca. Biraz daha suya aban ya. İçecek Su. konusunda. Biraz daha Su önemli. natural spring water diyorum sana. Ketojenik diyet diyorlar ya o mevzudan net lazım ona. Yeşil abi. Hiç izlemeyen varsa bence Türkiye televizyon spor programları içinde en eğlenceli programdır benim izlediğim. 2005 Santra'sı. Santra Ahmet Çakar Rooney yorumları. Açın izleyin. Diyelim Bundesliga'ya geçelim. Zamanımızı daraltıyoruz. Dortmund Union Berlin maçını konuşacağız. Harika bir Dortmund izledim. Rakip de fena oynamadı ama abi kadroyu bir gördüm. Zaten maça aşık etti. Malen, Adeyemi, Haller. Arkasında Brandt, Bellingham. Çift 8. Arkalarında da Emrecan. Abi o kadar akışkan, o kadar iyi bir top oynadılar ki gözümü alamadım ekrandan ki devre arası hani başka maça falan geçersin. Aman dedim ikinci yarının başlangıcı kaçar bir şey olur. Hiç ayrılmadım maçın başından. Abi bir dinleyelim senden. Ne güzel takım olmuş bunlar. Abi ben sana yayından önce söylemiştim ben aynı saatte Freiburg Bayern maçını Ha o izledim. zaman Dortmund bende, Bayern sizde. Evet. Öyle bölüşmüştük. Kusura bakmayın. Ben anlatıyorum. Tamam. Bir de benden dinleyin bu maçı. Yani formayı da çekmişsin. Evet. Bu arada normalde tekrara düşmem. Ama Dortmund o kadar iyi ki 4 haftada 2 kere giydim. Bunlara dikkat ederim. 3 tane forvetle oynamasına rağmen 2 kanattan da hiç pozisyon vermiyorlar. İkincisi orta sahada mesela herkes çok çabuk abi sahada. Malen çok çabuk hemen kaleye gitmek istiyor. Adeyemi hiç oyalanmıyor. Haller bile döneyim vurayımcı. Bellingham'ı biliyoruz zaten ama takım inanılmaz sakin. Yani hiç kimsede acele yok abi. Tık 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 bir tarafı dolduruyorlar. Ters tarafı boşaltıyorlar. Malen hiç iyi girmiyordu sezona. Yani Bundesliga kariyeri hiç iyi değildi. Olağanüstü oynuyor. Çünkü net bir plan var. Terzic hocaya hasta oldum. Dortmund maçı hayatta kaçırmam. Şampiyon olsunlar olmasınlar. Ligden kopsunlar yine izlerim çünkü her oyuncunun yaptığı en iyi şeyleri görüyorsun. Yani bayıldım Dortmund'a.
izlenecek takım bulmakta bu sene biraz hani size söylemekte bu gurme takımlar dediğimizde geciktik. Çünkü çok belli takımlardı. Dortmund sene sonu alın abi. Hiç kaçırmayın. Yani ve bu denli bir dönüşüm aynı sezon içinde çok büyük başarı. Bir de geçen hafta olması gereken hep beklendiği gibi sonuçlanan bir maç. Dortmund Bayern maçı. Bayern Dortmund maçı. Dortmund için problem o maç değil, o maçı kaybedecek. Sonraki haftalar. Hep en sıkıntılı dönemleri. Bomba oynadı. O şey. Ama benim abi şimdi Havertz'in o pandemi dönemi yarattığı hype'ı hatırlıyorsunuz. Yeni Kaka geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Yoksa yeni Mesut Özil mi geliyor falan saçma sapan ama çok büyük bir hype. Şimdi Florian Wirtz'in sakatlık öncesi hype'ı ki Wirtz net şeyden daha iyi oyuncu. Havertz'ten daha iyi oyuncu. Daha çok yönlü oyuncu. Ama beni Leverkusen izlediğim zaman en heyecanlandıran oyuncu 18 yaşındaki Alman milli takımına henüz çağrılmamış ama Dünya Kupası'na da giden Julian Brandt'tı. Ve bu adam çıktığından beri ben düzenli şekilde 4-3-3 ya da 3-5-2'de iç oyuncusu Muhteşem olmasını oynadı. istiyorum. Onu soracağım sana. Bütün takım, hani dedim ya herkes sakindi. O kadar acele etmeye teşne bir takım olmasına rağmen ki Guerreiro falan da solda oynadı. Sağ bekte kopuk uçurtma. Kelvin diye bir adam. Ryerson pardon yanlış adam. Bir oyuncuya, FM'den bir oyuncuya benzettiğim oyuncuyu söyledim. Ryerson oyuncunun adı. Abi o takıma sükuneti veren adam Brandt'tı. Çünkü Bellingham da kafayı kaldırınca onu arıyor. Önce çünkü o bir kere doğru yerde topu alıyor. O doğru yerde topu alınca daha rahat yere oynuyor. O daha rahat yere oynayınca ters kanattaki kanat forvet hep boş. Adeyemi'yi falan öyle bir kullanıyor ki abi yani sanki Adeyemi bir tane çok lüks bir araba, bu onun sürücüsü. F1 pilotu gibi oynattı takımı. Ya, müthiş bir performans. Ve Bellingham o dediğim rolde düzenli oynaması için Brandt'ın en iyi partner. Aynen abi. Sonunda dönülmüş olması abi şöyle bir şey var. Leverkusen karakter olarak Daum döneminden beri yani 2000'den beri 99'dan 2000'den beri gittili geldili maç oynar. Leverkusen budur. Dortmund gittili geldi maç oynar. Gittili geldi maçta nedir? Bu hafta böyle süper oynarsın. Öbür hafta yine süper oynarsın. 4-3 kaybedersin. Hemen Brandt'ın yeri değişir. Leverkusen'da da öyleydi, burada da öyle. Mesela hemen 4-3-3'te sağ kenara atılır. Aynen. Oraya Guerreiro'yu falan koyuyordu. Tabii. Sol açığa Guerreiro'yu koyuyordu falan. Düzenli inşallah oynatır. Düzenli oynatırsa ben de seve seve izlerim. Çünkü yani fukara De Bruyne'si olmak için bu kadar uygun bir adam Vallahi abi çok iyi oynadı. Yani. Çok iyi oynadı derim. Bayern maçına pas atarım. Hocam Bayern'de bende yok. Abi beklentim benim şey açısından yüksekti. Dortmund maçında yeni Tuchel takımını göremezdik. Zaten öyle bir hatadan sonra ve o 20 dakika öyle bir enerji koydular ki sadece pasa çevirdiler maçı. Bu maçta görecektik çünkü Freiburg iyi bir savunma takımı. Bildiğimiz diğer Bundesliga takımlarından çok ayrılan türde bir futbol oynayan bir takım. Bayern'e çok ters gelebilecek bir takım kendi sahasında. Ne yapacak diye baktım. Pavard kimin yüzünden oynadı? Upamecano kart cezası Pavard oynadı. Mesela o enteresan tercih, kıyıcı söyledi. Ama şeyin önünde mesela böyle bir takımı pasla daha iyi yorup ancak 1-0 yenebilirsin bence Freiburg. Evet. Şu anki Freiburg öyle bir çarşamba günü Almanya Kupası'nı elediler. Aynen. Yani 2-1. Aynen. Mesela bende yoktu o bilgi. Şu an aynen diyorum. Bu ara ben çok fena Almanya'ya sardığım için. Bu arada Leverkusen konuşmaya başlayınca piyasa Leverkusen analizcileriyle doldu. Beyler. Patenti yani belli. Bir şey diyeceğim. Like'ı bile koymadan çalma işi var sizin bilgileri. Bir like'ınızı alalım biz. Yani biz kamuya açık bilgiler bunlar. Koray'dan duydum demene gerek yok. Like'ımı alayım. UEFA maçından sonra daha çok artar elerse eğer Belçika takımını. Xabi Alonso'yu istiyoruz Real Madrid'e. Çok iyi top oynatıyor. Bayern'e dair çok kısa bir şey söyleyeyim abi. Sen bitirdiysen. Abi tek şeyi söyleyeceğim. Hani ben geçen hafta şey dedim ya. İlk maçı hiçbir şeye dokunmadan tek yaptığı hamle Musiala mı Müller mi? Ulan Müller biz geldik bir Müller bizim tarafımızda olsun hamlesi. Dümdüz bir 4-2-3-1. Mesela bu maçta o pasla yorması gerektiği için rakibi, o çok iyi savunmayı açabilmek için Kimmich önüne hem Musiala hem Müller. Bunu Nagelsmann iyi oynatamıyordu. Mesela Musiala kaleden uzaklaştıkça, yanında Müller olup Müller'i taşıması gerektikçe etkisi azalan bir oyuncuydu. Pas açısından Nagelsmann takımından daha iyi pas yapan bir takıma bir haftada dönüşmesi mümkün değil. Ama daha sakin, daha oturaklı bir takıma dönüştükleri kesin. Katılıyorum. Net. Ki formsuz yani. Mane daha forma girmedi. Ön tarafta Gnabry oynadı en uçta falan.
Hani bir golcüsü de yok, sabit bir golcü. Ancak böyle alınırdı bu galibiyet. Ama Nagelsmann da bu galibiyetlerden çok aldı. Böyle mi oynar Bayern denen bir futbol da vardı yani Nagelsmann oynattığı zaman. Şimdi savunma anlamında daha sağlam bir, özellikle savunmaya baktım bu hafta Freiburg, çünkü hani 1-0 Hakan Balta'dır yani Galatasaray açısından örneklersek öyle bir deplasmandır. Musiala biraz 6'nın yanındaki 8 pozisyonda oynardı böyle maçlarda. Şimdi Müller'le 2-8 hatta 2-10 gibi oynatmaya çalışıyor özellikle. Savunma kısmında da mesela Pavard'ı oraya sağ stoper gibi oynattı. Normalde Cancelo'yu da oraya eklemlediği için. Nagelsmann genelde böyle kumarlar oynardı. Üçlü 3-1 gibi dizilişle sahaya çıkıp geçen sene öyle bir şey denedi. Villarreal'e elendiler Şampiyonlar Ligi'nde. Ama Tuchel böyle kazıkları daha sağlam çakıyor yani Bayern macerasında. Dikkatimi çekti abi. Mane sakatlıktan döndüğü için dozajı biraz arttırarak gitmeye başlayacak. Bir tane pozisyona ilk yarıda girdi, sol kenardan kaçırdı. Normal Mane'nin gözü kapalı atabileceği pozisyonda. Bir de çok bencillik var. Sané ile Gnabry biraz bencilce oynuyorlar. Onu biraz daha düşürmeleri lazım. Bayern öyle bir yerde çünkü bencilliği Robben ve Ribery dahi yapmıyordu. Onlar düzeltilecek şeyler tabii. Ben onları transfer için yollayacaklarını Tabii düşünüyorum. Koeman, Gnabry, Sané. Bu üçünden bir tanesi bence ayrılacak gelecek sezon. Senin büyük Napoli planın için onları Bir full bütünletecekler. belki bir para harcarlarsa full paket çok iyi olur yani. Tabii gelecek sezon piyasada neler olacak onu da göreceğiz. Ama çok güzel bir maç bekliyor abi bizi Şampiyonlar Ligi'nde. Geçeceğiz, ne fikstür. Aynen. Sané'ye üzülüyorum ama ya. Yani ben kanat Sané, Ayıla Schalke günlerinden itibaren ayıla bayıla izlediğim topçuydu. Ama şey gibi böyle bir anda sanat filmi çekmek havasına giren Mahsun Kırmızıgül gibi bir anda saç modeli değişti. Ben 10 numara oynayacağım, takımı yönlendiren futbolcu olacağım. Hani uçan kanattan böyle takım komutanı 10 numara olacağıma döndü ve olmuyor abi senden ya. Olmuyor. Diyelim Sarri'nin Allegri'ye hoca biz de varız bu sahalarda deyişine geçelim. Ben maçı izlemedim. Fransa Ligi bendeydi ve çok kötü maçlar olduğu için bu hafta konuşmayacağız Fransa Ligi'ni. Ben boşa yaktım bu hafta. Abi o harika bir gol. Luis Alberto'nun asisti gördüm. Maç da genelde iyiymiş. Ne diyorsunuz maça dair? Abi şöyle bu sezon büyük maçlarda çok iyi oynayan bir Lazio var. Yani Roma'yı yendiler, Napoli'ye yenilgi hanesine bir çizik attılar. İşte son Juventus maçı Milan'a 4 attılar hatırlarsan Ocak ayında. Çok büyük maçları iyi oynayan, hatta biraz kendinden kötü rakiplere karşı da galibiyet almasını bilen bir Sarri takımı izliyoruz. Bazı oyuncular mesela Immobile, işte Milinkovic-Savic, Ederson, bu tür oyuncu, Ederson dediğim Felipe Anderson gibi oyuncuların olduğu tecrübeli takıma Provedel gibi bir kaleci, Romagnoli Milan'dan çok doğru bir transfer. Böyle bir takım, iyi bir takım yarattı Sarri. Bunu net söyleyebilirim. Yani birkaç oyuncu scout transferi ve tecrübeli oyuncuların yanına kaliteli oyuncu gelirse bu sezon Napoli'nin yaptığını seneye Lazio'da yapabilir. Temeli attı yani. Temeli attı. Çok net attı abi. Juventus zaten Allegri artık sezonun bitmesini bekliyor bu puan silme olayından sonra ve takım kalitesinin düşmesinden sonra. Ama hala mesela Allegri gitsin diyorlar ama abi bu adam iyi kötü 3-5-1-1 dizilişiyle bu kriz anında puanı silinmesine rağmen bir galibiyet serisi çıkarttı orada. Kötü futbol oynasa bile çıkarttı. Bence Allegri ile yola devam etmeliler ki Sassuolo'nun hocası Dionisi'nin adı geçiyor ama bir sezon daha bence Allegri'nin devam etme ihtimali olması lazım. Yani iyi kötü bir Kostic, Di Maria devam ederse Vlahovic yeniden yapılanmada seneye başka bir Juventus'ta izleyebiliriz yani o kredisi de var. Güzel maç oldu bence Lazio açısından. Milan'la Inter'in bu ilginç puan kayıpları süresince özellikle ikisi de berabere kaldığı hafta fırsatı geri çevirmediler ve kazanması Yok ya, değil de. Şampiyonlar Ligi için yatmıyorsunuzdur kesin. Ama abi mesela Zaccagni gibi bir oyuncu, yanılmıyorsam Verona'dan gelmişti. Bayılarak izliyorum ya. Çok da böyle hani seviyesini yükselterek oynuyor. Şimdi mesela Hisaj ortalama bir sol bekti, iyi oynuyor. Provedel izlerken mesela Spezia'da kaleciyken ya bu nasıl kaleci demiştim. 1.93 bu kaleci mi olur bu kadar uzun. Ama cepheden gelen şutlar, karşı karşıyalar iyi bir grafik çizdi. Mesela İstanbul'da geçen sene Lazio maçında kalecinin hatası yaptı. Kalecinin adını unuttum da. Strakoşa. Çok severim kendisini. Güzel bir yolculuğun başlangıcıydı. Aynen. Oradan formayı mesela geldi, aldı, oturdu yani. Bu arada Lazio'dan kalecilere iyi biliriz biz Muslera'dan dolayı da. O kaliteyi koydu. İyi bir takım oldu Lazio'ya. Yani bu sezon İtalya'da Atalanta'dan hep sürekli gördüğümüz bazı şeyleri Lazio'dan görüyorum. Hoşuma gitti yani. Sarri ile orada da bir ahenk yakalanmış durumda. Bir izleyecek takımımız daha net var ya hakikaten değil mi abi? Var. Ve bu maç biraz da ilk yarısı en azından özel bir maç. Çünkü Sarri
Chelsea döneminde Sarri futbolu oynatamadı. Chelsea Evet. döneminin ilk 10 haftası belki oynattı. Sonrasında asla oynatmadı. Korkunç bir futbol vardı. Avrupa kupası kazanmış olmasına rağmen. Juventus'ta asla oynatamadı. Ben ilk defa bu maçın ilk yarısında böyle 2015 Sarri futboluna yakın bir şey gördüm. Çünkü hani Allegri de bunu isteyen zaten, hani topu o oynasın, topu o alsın, ben savunurum bir şekilde diyen bir hoca. Ona rağmen çok iyi pozisyonlar çıkardılar. Juventus da buldu. Hani zaten Cataldi önünde Luis Alberto ve SMS'le çıkarsan pozisyonu vermeyi kabul ediyorsun. Sergey Milinkovic-Savic'i SMS diye kısaltma, bu adamın karizması için kafamı duvarıyla vuracağım şimdi fazla. Karizma dediğin şey soy ismi yanlış söylerim korkusu. Fark etmez, vuracağım kafamı artık var. SMS deyip geçme. Allegri Hoca ile Ersun Yanal bir otursalar 4 saat falan otururlar yani. Çok aynı kafaya gelmişler ya. Ersun Hoca'nın o dönüşüm, vallahi Ersun Hoca ne izletiyorsun bize, çok acayip. Yani 2003'te Milliyet'e tam sağ manşet, bilgisayarlı hocalık, hücum futbolu diye manşet attıran bir teknik adamken geldiği dönüşüm çok ilginç Ersun Hoca'nın. Ben bu Galatasaray'ı Bayern gibi oynadım. Aynen. O gün açılan pankart, sen bu Galatasaray'a önce FM'de Çok iyi ya. Ama Zakanya abi. Yani ben ara ara ismini geçirmeye çalışıyorum. Bu senenin en radar altındaki oyuncularından biri. Korkunç bir birebir İngilizce çeviri yaptım şu an. Ama Yani underrated diyelim, geçelim. Yani çok underrated kalıyor. Radar Kıyıcının- altı çok iyiymiş ha. Ha? Radar altına aldım. Hayatta bir daha overrated, underrated demem. Ben böyle çeviriler hoşuma gitmiyor. Mesela ilk bizim spikerler, Amerikalı spikerler NBA'yi anlatırken foul on the floor derdi. Bizimkiler yerde faul demeye başladı ya. Mesela 2000'lerde yoktu yerde faul diye. 2010'larda çıktı. Ben gıcık olurum öyle çevirilere. Tembel pas mesela. hiç sevmem. 2048 gibi radar altını Türkiye'ye ben getirdim diyen Altan Tanrıkulu gibi sahipleneceğim bu işi. Bir de şeyi abi, Sarri ile ilgili bir şey söyleyeyim. Marusic gibi bir oyuncuyu, çok sakar bir oyuncuydu yani. Kostic'e karşı birebir alan savunması, yani adam şeyi gösteriyor sana ya. Kafasına ben bunun öğreti soktum abi bu işe. Sen çıkmayacaksın diyor mesela, çıkmıyor. Çıkacaksın diyor, çıkıyor yani. Bir orkestra şefi gibi yönetiyor. Hakikaten tam Sarri takımının şeyleri, parıltılarını görüyorsun. Abi peki acaba Lazio'da mı bir mevzu var? Biz Inzaghi'yi ne zaman çok aşırı seviyorduk? Lazio'dayken Tabii. seviyorduk. O zaman da ne diye seviyorduk? Abi böyle bir kadrodan bu futbolu nasıl çıkarıyorsun diye. Kadro mu iyi acaba? Ya da kadro iyi ya. Biz toptan anlamıyoruz, kadro iyi. Olabilir de yani. Sarri bütün gün takılıyormuş değil mi? Hiç antrenmana bile gelmiyormuş. Şeyi de söyleyelim, kıyıcı da biraz bakmış. Ben de bir 50 dakikasına baktım. Golden sonra izlemeye başladım ama ben. Roma Torino. Abi hani bu sene uzun zamandır, böyle 7 senedir falan ilk defa iyi bir savunma takımı yaptı diyoruz ya Mourinho. Abi Torino'nun bir o Roma hatlarını açmaya çalışmak için pas yapışı var. Tamam, Juric Hoca hiçbir zaman çok iyi bir pas hocası olmadı ama ona rağmen acı çekti herifler. Hani Galatasaraylılar hatırlar o Chelsea eşleşmesini. Skorlar yakın görünüyordu ama ben hiç Galatasaray'ın böyle 4-5 yediği maçlarda bile Squash bu maçı kadar gibiydi abi. hiçbir şey olmayacağı belliydi o Kahil deplasman. Terminator gibiydi o maç. İkinci maçı diyorsun değil mi? İkinci maç. Abi hiçbir şey olmayacak belli, biliyorsun Aynen. ya. Bir gol atsan geçiyorsun veya bir gol atsan uzatacaksın belki falan. O havaya gireceksin. Ama atamayacağım bu takımı. Drogba'nın büyük satış koyduğu maç olarak tarihteki yerini alır o maç. Torino dün öyleydi. Torino Free kick'te 8 dakika poz yaptı her kameraya. Orada- O tribünün dışına vurdu. O pankartı var ya, Legend pankartı, oraya vurmaya çalıştı falan diyorlardı ya. Hafta içi fikstürüne geçelim mi? Geçelim abi. Kemerlerinizi bağlayın. Lens bu hafta yine 1-0 kazandı bu arada. Marsilya çok üzdü sevenlerini. Marsilya çok kötüydü. Kötü Marsilya abi, çok Marsilya kötüydü. kötü. Marsilya ben geçen hafta dedim abi. Hiçbir hücum planı kazanması yok. gerekenden 7-8 puan fazla kazandı son bir ayda. PSG de çok kötü. Şey olur mu? Gerçi buradan sonra sanmıyorum devam ederler de, Sampaoli yeniden döner mi yuvaya? Buradan Marsilyalılara sesleniyorum. Abi- Beyler salaklığını... Hoca zaten şey oldu, bir oraya gidiyor Altay, bir oraya gidiyor Altay. Tudor bence bu kadar forvetsizlikle yine de öyle bir lezzet verdi ki Sampaoli futbolu tekrar istemez. Bence seneye Vitinha'yı oturtur o takıma, daha iyi oynatır. Bu sene belli biraz fizikte düşmüş. İliç Basamıyorlar. gelecek. Benim bayıldığım Verona'nın İliç gelecek. doğru. Unahi yaz kampı geçirecek Tudor'la. Başka bir şey geliyor. Hiç Tudor Hoca'yı oynatmayın. O Sampaoli'yi falan da bırakın. O adam Payet'in keyfi nasıl? Yok. Abi Paye'nin İstanbul'da ev bakma zamanları gelmiş. önceki hafta mesela girip alması gereken maç iç sahada yok. Diyelim hafta içine zıplayalım. Hafta içi gerçekten kemerleri bağlayın. İnanılmaz maçlar var.
Benfica Inter, Bayern City Salı günü. Bu maçların kim bilir hangisini kitleyeceksiniz bana Bayern City'yi izlemek için. Onu söyleyeyim. Ondan sonra da ertesi gün Chelsea, Real Madrid ve Milan Napoli. Muhteşem bir fikstür ya. Burada bireysel tabii ki City, Bayern ve Milan Napoli'yi izlenir ya. Ha ben Inter Benfica'yı alırım. Sen çok Portekiz izledin, ben hiç izlemedim. Ben de göreyim şimdi Abi hocam. alttakiler mi aynı gün? Evet. Benfica Inter izlerim ben. Tek kaldın hoca. Sorarız sana. Sana sorarız da o konuyu kısa geçeriz. Ben- Çünkü hafta sonunda gazı kaçıyor maçların. Benfica abi bu hafta mıydı? Sen izledin. 2-1 yenildi abi. Porto'ya ama puan farkı fazla olduğu için cepten yediler yani. Kusura bakma, WhatsApp'taki lezzetli muhabbeti biz aldık bu hafta. 2 kişinin izlediği maç. Ama UEFA Kupası da çok güzel. Alalım. Feyenoord Roma. Feyenoord Abi Roma. Feyenoord'un hoca Ari bir şey yani yanlış Slot, söyleyeyim. Arne Slot. Ha. Abi Azi Alkmaar'da aynı adam. Azi Alkmaar'ın çok sevdiğimiz bir orta sahası vardı. Arada izleyelim falan diyorduk. Oradan buraya geldi. Orada herhalde pandemi yüzünden o sezonu yandı o adamın. Vallahi götürüyor ligi de. Geçen senenin finali işte, Konfederasyon Kupası finaliydi. Burada avantajımız var. Feyenoord Roma maçı erken. 2 maçı da izleyebiliyoruz. Sevilla'nın olduğu bir maçı rakibe bakmadan izlemem. Sevilla varsa izlemem. O zaman dizi çakacağız abi. Ya umarım Leverkusen'le Juventus aynı gün. Evet. hepsi aynı gün herhalde abi. Hayır. Doğru Hepsi değil mi? Perşembe Doğru. bunlar. Yaktım ben Saatleri kendi farklıdır. fikstürümü. Biri Evet geceye doğrudur. 19.45'ler var. İnşallah Feyenoord Juventus skor bildiriminden işaretlenir. Leverkusen izlenir gibi ya. Evet bana da öyle. Sen Gilloise Roma. izliyorsun. Öyle mi? Abi Leverkusen- Leverkusen'i hep izliyoruz ya. Ben burada Juventus Sporting izlerim. Çok güzel dağıttık maçları. Hazır böyle dağıtmışken. Ama Feyenoord Roma'yı çok ciddi merak ediyorum çünkü iki farklı ideoloji karşılaşacak orada. Ona bakalım. de İdeoloji rövanş. dedik. İbrahim Altınsay çok özlendin. Hakikaten Durup ha. dururken futbol konuşurken ideoloji dedik. Hep senin sayende. Bir de aralara girmelerini özlüyorum ben. Abi ben Spiker çok maç anlatırken seviyorum. arayı bırakıyordu ya. Yani. Mesela Coşku'da. şaka yapıyor. Spiker şaka olduğunu anlamıyor. Hoca hiç bozmadan şakaya devam ediyor falan. Tam benim kafada adam. Diyelim valla yaladık yuttuk bu haftada gündemi. Haftaya bir araba güzel maç izleyeceğiz ve kapatırken. Ebereçi Eze. Aman Allah'ım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar güzel kesme lafımı ya. Ebereçi Eze diye kestim. Ben gece 4'te böyle kalkacağım ya. O laf kesişe Abi kalkacağım. çok acayip maç oldu. Maçın ilk yarısını tamamen diye kafada kurguladım. Javi Gracia'yı ne öveceğim yayında diye kurguladım. Abi ikinci yarı, ilk yarının sonuna doğru GG attı. 1-1 oldu. İkinci yarı Roy Hodgson Hoca yine ne icat ettin. Yani çok acayip bir top oynadılar. Darmaduman ettiler. Ben bugün Crystal Palace olmadığı için bunu giydim. Hudson hocam çok büyük saygılar. Yoksa senin formanı giyerdik. 2 maç 6 puan, olağanüstü bir insansın. Diyelim kapatırken. İlk 3 siparişte 90 lira kazanma fırsatıyla indirime doyuran Yemek Sepeti Club başladı efendim. Bu fırsatlardan faydalanmak için hemen Yemek Sepeti'ne giriniz, siparişlerinizi tamamlayınız, görevlerdeki siparişlerinizi. Yemek puanlarınızı kazanınız, onları da kuponlara çevirip rahat rahat harcayınız. Şimdiden herkese afiyet olsun diyelim. Haftaya görüşmek üzere, yine bir sürü güzel maç izleyip sizlerle olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.